Yeryüzündekilere merhamet etmeyene, gökteki de merhamet etmez. O, yeryüzündekilerden birisiydi. Adı Duman'dı. Olimposlu Duman. Ona merhamet etmediler. Zehirlediler. Olimpos'a yolunuz düşerse, sırtınızda çanta, arkadaşınızla ya da tek başınıza, tatilin verdiği heyecanla, yukarıdan aşağıya salıveren kıvrımlı yol, sizi götürür Olimpos'un o büyülü doğasına. Sorun Olimposlu Duman'ı görmüş geçirmiş harabelere, ağırbaşlı dağlara, özgürce akan derelere, gökyüzüne uzanan ağaçlara, sahildeki gümüş dalgalara. Duman'ı aldığımda böyle bir sürü yavru vardı ama sadece o gözüme çarpmıştı. Sadece o gözüme böyle hoş gelmişti, güzel gelmişti. Daha sonra aldım kucağıma ve babama böyle yan baktı, sonra bana yan baktı. Şaşırdı böyle. Babam zaten ilk gördüğünde bunu istiyoruz dedi. Çünkü babam da sevmişti onu. Herkes onu çok sevmişti. Duman bir anda tabii barınaktaki koşullarla buradaki koşullar neye uğradığını şaşırdı hayvan. Çünkü kızım ve ben onu yatağımızda büyüttük, yatağımıza aldık. Mamalar, yemekler, her türlü olanaklar. Hayvancağız bir mutlu oldu. Oyun oynarken, uyurken bile o mutluluğu belli oluyordu, tepemizde uyuyordu. Annemgilin anlattığına göre ben serviste yaklaşınca buraya doğru servis saatini biliyordu ve kapının önünde beni bekliyordu oturarak. Ben indiğim anda işte üstüme atlıyor, üstümü kirletiyordu. Her gün okul formam yıkanıyordu sayesinde. Duman otur. Aferin. Kim zehirledi Duman'ı? Ciğerlerini söküp koparan zehri kim bıraktı önüne? Yeryüzündeki cennette cehennemi kim yaşattı ona ve arkasından gözyaşı dökenlere? İlk haberi aldığımda dışarıdan gelen seslerle uyandım. Babamın sesiydi. Ve dışarı çıktığımda hatırladığım ilk görüntü babam Duman'ı elinde taşıyordu, kucağındaydı. Ve arabaya koşa koşa yetiştirmeye çalışıyordu. İlk zehirlendiğini o anda öğrendim. Ki Duman'ın bütün ölüm yolculuğu boyunca o ana kadar her şeyine tanıklık ettim. Babamla beraber veterinere götürdük Duman'ı ve Duman kucağımdaydı, tamamen hareketsiz şekilde. Tek hatırladığım şey gözlerinin sürekli süzülmesi, gözlerinin dönmesi. Hiç hareket falan yoktu Duman'da. Önce alev alev yandı zehrin ateşiyle tüm vücudu. Zift karası kanlar döküldü ağzından. Tarifsiz acılar içinde gündüzden geceye, geceden sabaha can çekişti. Ağzından kan gelmeye başladı. Siyah kan gelmeye başladı. Kan durdurucu iğneler yapmaya başladım. Çünkü ciğerden geliyordu kan. Ciğerdeki kanı artık yapmamız lazım, durdurmamız lazım, bloke etmemiz lazım da. En sonunda saat iğneyi üçüncü iğne. 11.30'da üçüncü iğneyi yaptım tekrardan. Saat 2'de tekrar gittim. Bu sefer kan durmuştu. Saat 2'de gittim ben. Dedim herhalde toparlamaya başlayacak. Tabii bu arada 3 şişe serum yedi bunun yanında. Sürekli vücuttaki kanı tazelemek için. Durum biraz iyiydi saat 2'de. En son sabah saatlerinde işte tekrar bir serum verdim. Tekrar durum kötüye gitmeye başladı. Hafif yine bir sedasyon verdim. Saat 10-11 civarıydı yine. Yani yaklaşık 24 saat diyelim artık. 10-11 civarındaydı. Artık istediğim hiçbir şeyi alamaz oldum. Performansı alamaz oldum ilaçlardan. Canan Hanım yine aradı. Ne yapalım, ne edelim? Çünkü hayvan acı çekiyordu. En son artık masaya alırken kucakladım. Ağzından olduğu gibi ciğerleri parça parça gelmeye başladı. Gece boyu parıldayan son yıldız da utancından kaybolduğunda Duman gökyüzüne yükseldi. Merhamet yeryüzünde Duman'a uğramadı. En çok
sevdiği şey yürüyüşe çıkarmamdı onu. Toprak bir yolumuz var. Sürekli oradan çıkarıyorum. Sürekli dere var. Derede biraz yüksek su var. Ben oradan atlıyorum. Benim önümden geçiyor böyle çok rahatlıkla. Sonra arkasında dönüp yan bakıyor bana. Yani başardım gibisinden. En sevdiği yemek kuru fasulye pilavdı. Ama yanında salatası olması gerekiyor. Yok sevmiyor. Yediği zaman böyle mutlu oluyordu. Yani gözlerinden gözüküyordu mutlu oldu. Normal köpekler mama sever, tavuk sever. Bizimki kuru fasulye pilav seviyordu. İster istemez evde bir eksiklik oluşuyor. Her sabah Duman'ı iki sevelim, yemeğini götürelim hevesiyle uyanırken ertesi günü kalktık. İçimizde kardeşimle benim ve bütün aile bireylerin, annemin babamın dahil içinde bir burukluk oldu. Sonuçta evi burada. Bakıyoruz hani içinden duman çıkacak mı? Yem verecek miyiz? Sevecek miyiz? Gibisinden. Kesinlikle. Belki siz onun acı dolu iniltilerini duymadınız. Belki gözlerindeki derin çaresizliğe tanık olmadınız. Zehir paramparça ederken ruhunu, çektiği o dayanılmaz acıları hissetmediniz. Belki göğsünde parçalanıp pare pare sökülen ciğerlerini görmediniz. Ama Olimpos'u sarıp sarmalayan dağlar gördü. Ulu ağaçlar duydu. Kadim uygarlıklardan kalan her taşta, her lahitte, her duvarda yankılandı merhamet dileyen haykırışları. Olimpos'un tekmil canlıları tanık olduğu uğradığı zulme, acı dolu can çekişmesine. Akrep sokmuş bir insan gördünüz mü? Görmediniz. Görenler belki biliyordur. Vücudu komple ateş gibi yanar. Ve feryadını kimse dinlemez yani. Morfin de verseniz o anda o feryat dinmez. Hayvanların ağrı eşikleri biraz daha yüksektir insanlara göre. Tabii ki de sonuçta can yani. Hissediyorsunuz ne hissettiğini. Anlatamıyor ama ne olduğunu, ne yaşadığını anlayabiliyorsunuz görüntüden. Bilseydim ki o kadar acı çekeceğini ben ilk saatte Duman'ımı uyuturdum. Ya o kadar acı çekmesine izin vermezdim ama 2 gün Duman'ım çok acı çekti. Siz de tabii bir ümit besliyorsunuz belki iyileşir diye. O şekilde oldu Duman'ım. Alçakça bir tuzaktı bu. Sinsice, korkakça tezgahlanan bir tuzak. Uğursuz bir el uzandı gece karanlığında. Bıraktı ölümün zehirli lokmasını puslu yol kenarına. Olimposlu Duman, vahşeti burada yaşadı. Eve getirdik. O paketli haliyle bütün Olimpos'ta gezdirmek istedim. Bunu zehirleyenler veya bu düşüncede olanlar herkes görsün istedim. Nasıl acı çekilir, nasıl bir canlıyı yok edebilirler bunu göstermek istedim. Bütün Olimpos, bütün dünya görsün istedim aslında. Önce kesik kesik inledi gece boyu. Tekmil mahlukat sustu. Sonra acı acı, kömür karası kan kustu. Sonra toprağından sökülen genç bir fidanın kökleri gibi ciğerleri söküldü böğründen. Tarif edilemez bir şey. Yani bir nasıl oluyor efendim? Bir yıldırım düşüyor üzerinize. Simsiyah oluyorsunuz. Bir elektrik çarpıyor. Ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Biz o şekilde olduk Duman'ı kaybettiğimiz zaman veya o şekilde gördüğümüz zaman. Çünkü ailenizin bir bireyi gözünüzün önünde can çekişiyor. Acı çekiyor. Ve sizin elinizden hiçbir şey gelmiyor. En acısı da bu. Buralara yolunuz düşerse, sorun Duman'ın çektiği acıları Olimpos'ta yaşayan tüm canlılara. O çaresiz, acı dolu iniltilerini Olimpos'tan Akdeniz'e taşıyan gün doğumu yerlerine sorun. Sorun keskin gözlü şahinlere, atmacalara, dik yamaçlardan mavi sonsuzluğa uzanan çam ormanlarına. Onlar anlatır size. Burada zehirlendi derler. Vadi bahara uyanıyordu. Ardıç kuşları ağıt yakıyordu.
2 gün boyunca kimse kendine gelemedi. Kulübeye bakıyoruz, Duman havlamıyor. Tasmasını alıyorum, gezdirmeye çıkaracağım ama Duman yok. Yola yürüyüşe çıkıyorum, elimde Duman yok. Bir küçük kız gözyaşlarına boğuldu. Okuluna gitmek istemedi günlerce. Ayrılamadı can dostundan. Bir baba, umudu kırıldı insanlıktan. Yaşlı 2 yürek çaresiz, acı dolu. Sessizce haykırdılar, sessizce isyan ettiler. Neden yaptıklarını bir öğrensem aslında içim rahatlayacaktı. Neden yaptıklarını da bilmiyorum. Ama o gün içimde hiçbir his yoktu o yapan insanlara karşı. Sonradan nefret beslemeye başladım ama kime nefret besleyeceğimi bilmiyorum. Çünkü ortada insan yok. Bunu yapan insanların veya hemen hemen bütün insanların sanıyorum yanıldıkları tek bir nokta var. Bu yeryüzünün sadece insanlara ait olduğunu düşünüyorlar. Biz beslediğimiz hayvanları istediğimiz zaman bırakabiliriz, istediğimiz zaman alırız, istediğimiz zaman öldürebiliriz, istediğimiz zaman kesip etini yiyebiliriz gibi bir düşünceleri var. Yeryüzü bir insanın ne kadar yaşam hakkı varsa diğer canlılara da ait. Onların da bir insan kadar, en az bir insan kadar yaşam hakları var. İnsan doğasının bencilliği mi desem artık, egosu mu desem, ya bir türlü kabul edemedikleri nokta o yeryüzündeki bütün canlıların en az insanlar kadar yaşamaya hakkı olduklarını bilmiyorlar veya bilmemezlikten geliyorlar veya işlerine öyle geliyor diyeyim. Turizm sezonu başlamadan önce bütün sokakta gezen veya gezmeyen bizim Dumanımız gibi bütün hayvanların katledilmesine buradaki insanlar bahar temizliği diyorlar. Duman son kez çırpınıp, buğulu gözleri yaşla dolarken, acıyla kıvranan vücudu kasılıp kasılıp yerlere vururken ve son kez nefes alıp can verirken. Sustu o saat Olimpos'un iyi yürekli ağaçları, yosun tutmuş kayaları, toprağın altındaki yılanları, gökyüzündeki şen şakrak kuşları. Sustu. Olimpos'u mesken tutan tanrılar hiçbir canlıya böyle bir ölüm vermesin diye. Sadece Duman değil, onun gibi zehirlenip öldürülmüş birçok köpek ve kedi de aynı kaderi paylaştı. Kimisi çiçek açmış nar dallarının altında, kimisi dere yatağının çakılları üstünde, kimisi ormanın derinliklerinde, kuru bir ağacın dibinde ölü bulundu. Yaşanan bu vahşet, bazıları için bahar temizliği, bazıları için sonsuz bir acıydı. Kim varmış burada? Kim varmış burada? Hı? Poz ver.